Deniz kenarındaki fener evinde Bilge harita ustası çizgili kazayla tahta sandalyesine gururla kurulmuştu. Ustanın devasa, dalgalı ve gece mavisi tonlarındaki sakalı masadaki boş parşömen kağıtlarına uzanıyordu. Bak evladım, denizde her şey bir macera. Karşısındaki Şu haritaya küçük bak. siyah Uzak sandalyede diyarlara ise yelken açacağız. ördek Ama yeşili denizde yağmurluğuyla fırtınalar da olur. onu Dikkatli hayranlıkla olmalıyız. dinleyen bir Korkma, çocuk ben vardı. yanındayım. Çocuk, Usta, okyanus maceralarını anlatmaya başladıkça sakalı dalgalanıyor, odanın içine taze deniz kokusu doluyordu. Anlatılan her kelimeyle birlikte ustanın sakalından çıkan küçük turkuaz dalgalar masanın üstünde süzülüyordu. Dalgaların üzerinde kağıttan yapılmış minik beyaz bir yelkenli gemi güvenle dalgalara karşı yüzüyordu. Küçük çocuk büyülenmişti. Masalın derinliklerine daldıkça elindeki can simidini daha da sıkı kavruyordu. Usta, hikayeye kısa bir ara verip piposunu temizlemek için pencereden dışarıdaki gerçek denize doğru baktı. O sırada meraklı çocuk, masanın ortasında duran parlak cam göbeği mürekkep hokkasına gözlerini dikmiş bakıyordu. Ustanın sakın dokunma uyarısını bir anlık merakla unutan çocuk, parmağını hokkanın kapağına doğru uzattı. Çocuğun parmağı kapağa değer değmez, hokkanın içindeki sihirli turkuaz mürekkep odanın ortasına fışkırdı. sana ellememen gerektiğini söylemiştim. Mürekkebin dökülmesiyle odada aniden sert bir rüzgar esti ve taban tahtaları küçük su dalgalarıyla doldu. Yerde biriken sulardan, kolları mavi siyah barıldayan devasa bir mürekkep ahtapotu aniden göğe yükseldi. Dev ahtapot, ustanın masada bıraktığı minik kağıt gemiyi yakalayıp dalgaların arasında yutmaya çalıştı. Yaptığı hatayı anlayan küçük çocuk büyük bir korkuyla sarsıldı ve ne yapacağını bilemeyerek dona kaldı. Çocuk can simidini kafasına kadar çekip ağlamaklı bir halde yaşlı ustanın arkasına hızla saklandı. Odanın tavanında uçuşan kara martılar ve yerden zıplayan kırmızı balıklar tam bir kaos yaratıyordu. Bilge Usta arkasına saklanan çocuğa şefkatle baktı, sakalını eliyle sıvazlayarak derin bir nefes aldı. Usta gür sesiyle masalın devamını anlatmaya başladı. Sesi odadaki fırtınadan çok daha güçlüydü. Usta, hikayede sabrı ve sakinliği anlattıkça odadaki hırçın dalgalar yavaş yavaş durulmaya başladı. Dev mürekkep ahtapotu, ustanın büyüleyici sesinin ritmiyle uysallaşarak geriye doğru çekilmeye başladı. Sonunda ahtapot tamamen çözüldü ve usulca döküldüğü cam göbeği hokkanın içine geri akarak kayboldu. Odadaki tüm sular çekildi. Fırtına tamamen dindi ve kağıt gemi masanın üstünde sapasağlam belirdi. Küçük çocuk ustanın arkasından yavaşça çıktı. Yüzünde hem büyük bir rahatlama hem de mahcubiyet vardı. Ustanın karşısındaki sandalyesine sessizce oturdu, can simidini yere bıraktı ve artık dinlemeye hazırdı. Bilge Usta tebessüm ederek masadaki kağıt gemiyi aldı ve çocuğun avucunun içine sevgiyle bıraktı. Çocuk gemiye bakıp gülümsedi. Bir şeyi erkenden bozmanın değil, sabırla dinlemenin güzelliğini anlamıştı. Fener evinin pencerelerinden süzülen akşam güneşi, usta ve çırağı bir masal kitabının sayfasına dönüştürdü. Merak, ruhun yelkenidir. Fakat sabır ve doğru bir rehber olmadan o yelken fırtınada yolunu kaybeder. Gerçek dünyaları keşfetmek için dokunmak yetmez. Bazen sadece sessizce dinlemek en büyük okyanustur.